Medyada çıkan haberlere, televizyonda izlediğimiz yorumculara ve politikacılara göre tüm dünya yaklaşmakta olan bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Aslında bu uzun süredir düzenli aralıklarla dile getirilen bir iddia. 2012'de bilim adamları iklim değişikliğinin ve temiz su eksikliğinin 2050 yılına kadar dünyayı vejeteryan hale getireceğini tahmin ediyorlardı. Aynı yılın ilerleyen sürecinde İngiltere'de Brexit sonrası kaosun bir sonucu olarak gıda kıtlığı oluşabileceği söylendi. Mart 2020'nin başında bu kez koronavirüs yeni gıda kıtlığı iddialarının gerekçesi oldu ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı süpermarketlerde gıda bulunamayacağı iddiaları yayıldı. Nisan 2020'de bu kez süpermarketlerle sınırlı kalmayacak bir gıda krizi gündeme geldi. Temmuz 2020'ye geldiğimizde ise gazetelerde 50 yılın en kötü gıda kriziyle karşı karşıya olduğumuzu yazdı. Eylül 2021'de İngiliz basınında konu yine gıda kriziydi ancak bu sefer suçlu artan gaz fiyatlarıydı. Ocak 2022'de gıda kıtlığı konusu tekrar açıldığında bu kez Avustralya için gerekçe omikron, Amerika için ise kötü kış koşullarıydı. 2022 yılında ise gıda krizi beklentisinin bir numaralı gerekçesi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi oldu. Peki bir iddia olarak başlayan ve giderek ciddileşen gıda krizi doğal bir sürecin sonucu mu? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak Yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Tüm dünyada uzun süredir dillendirilen yaklaşan kıtlık iddiaları hemen hemen yaşanan her büyük gelişmede gündeme getiriliyor. İklim krizi, Brexit, salgın, savaş. Oluşturulan bu atmosferle hepimiz oturmuş kıtlık beklerken bu süreci oluşturan etkenler üzerine çok az düşünme fırsatı buluyoruz. İnternette yer alan bir makale kıtlık sürecine etki eden başlıkları inceleyerek bu sürecin nasıl biraz da insan eliyle üretildiğini ortaya koydu. Peki ne bu maddeler? 1. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları. Gıda fiyatlarını arttıran güncel gelişmelerden biri için Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gösteriliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon iki ülkenin de hem tarım hem de enerji anlamında yoğun bölgeleri barındırması sebebiyle tüm dünyayı etkiledi. Burada öne çıkarılan nokta savaşın sahada verdiği zarar oldu. Arka plana itilense Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımları. Yakın tarihte eşi benzeri olmayan yaptırımlar kimilerine göre Rusya'nın saldırganlığına karşı alınması gereken birer tedbirdi. Ancak kimilerine göre bu durum Rusya'dan çok dünyanın kalanına zarar verdi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada tahıl ürünlerinin fiyatlarına yansıdı. Hayvan yeminin Avrupa'ya tedariği etkilendi ve kriz et fiyatlarını da vurdu. Bununla birlikte enerji maliyetleri yükseldi ve tüm tablo gıdaya erişimi eskiye göre daha zor hale getirdi. 2. Petrol fiyatlarındaki artış. Ham petrolün varil fiyatı her geçen gün artıyor ve bu artış önce enerji fiyatına ardından da enerjiyle bağlantılı tüm alanlara yansıyor. Ulaşım, lojistik, sanayi ve tarım. Tüm dünyada gıda krizi uyarıları yapılırken ve enflasyon rüzgarı hayatı her yerde pahalı hale getirmişken batılı devletler petrol fiyatlarını düşürmek için hiçbir adım atmıyor, hatta bu konuyu gündemlerine dahi almıyor. Üstelik de Rusya dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biriyken böyle bir çabayla Rusya'nın gelirine önemli bir darbe vurabilecek durumdalarken bunu gündemlerine dahi yapmamaları hayli dikkat çekici. Bu durum sayesinde Rus rublesi yeniden eski değerine dönmüş olmasına rağmen Suudi Arabistan 2014-15'te olduğu gibi fiyatı düşürmek için piyasaya daha fazla petrol sürmüyor ve bir Batı müttefiki olarak Rusya'nın arkasını toplamak pahasına dünyadaki petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bazı analizlere göre bu da bir kasıtlı politika. 3. Kuş gribi. Gıda krizine katkı sağlayan bir diğer etken de basında geniş yer bulan kuş gribi salgını iddiası. Kümes hayvanları yapılan testler neticesinde kuş gribi taşıyıcısı olarak etiketlendikten sonra toplu şekilde itlaf ediliyor. Ardından bu itlaflar kayıtlara kuş gribi ölümleri olarak geçiyor. Gerçekten böyle bir tehlikenin olup olmadıysa bazı çevreler tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konu. Bu süreçte yalnızca dünyanın en büyük tavuk ve yumurta ihracatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 27 milyon kümes hayvanı itlaf edildi. Bu durum şimdiden tavuk ve yumurta fiyatlarını yükselten bir etken oldu. 4. Gübre kıtlığı. Tarımı pahalı, dolayısıyla gıdayı zor ulaşılır hale getiren etkenlerden bir diğeri de gübre kıtlığı. Rusya ve Belarus dünyanın en büyük gübre ve gübre ile ilgili ürün ihracatçılarından ikisi. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi gübre fiyatlarını da etkiledi.
Bu kriz fiyatların Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla gübre pazarını şimdiden sert bir şekilde vurdu. Dünyanın bir diğer büyük gübre ihracatçısı olan Çin ise geçtiğimiz yazdan bugüne kendi kendine gübre ihracatı yasağı uyguluyor. Gerekçe yerel gıda fiyatlarını düşük tutmak. Ancak yine analizler bu iki durumun da oluşan kıtlığa kasıtlı bir katkı sağladığını söylüyor. Tüm bunlar bir yandan yaklaşan krizin ciddiyetini gösterirken bir yandan da uluslararası güçlerin bu krizdeki payları hakkında bizi şüpheye düşürüyor. Dünya tarihinin Sovyetlerden Hindistan'a kadar pek çok yerde tanık olduğu kasıtlı kıtlık 21. yüzyılda tüm dünyada şekillendiriliyor. Hiçbir şeyimizin olmadığı ve mutlu olduğumuz büyük sıfırlamayla paralel bir tabloyu tamamlıyor. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Medyada çıkan haberlere, televizyonda izlediğimiz yorumculara ve politikacılara göre tüm dünya yaklaşmakta olan bir gıda kıtlığı